Mutfakta hayata, mutfağımıza hoş geldiniz. Yeşillikler ve limon eşliğinde tadına doyamayacağınız, yine püf noktası olan mercimek köftesi tarifi. Malzemelerimiz 4 su bardağı su, 2 su bardağı kırmızı mercimek, 1 su bardağı köftelik bulgur, 2 orta boy kuru soğan, 4 diş sarımsak, 2 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, daha da az kullanabilirsiniz kimyonu eğer sevmiyorsanız. 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı nar eşkisi, 1 tutam maydanoz, 1 tutam yeşil soğan, süslemek için marul, limon. Ayarlamak için ayrıca mercimek köftemizi yaparken suyu fazla gelirse bulgur ilave ediyoruz. Eğer suyu az gelirse 2 çay bardağı su ilave edebiliriz. Bunu da not düşeyim dedim. Şimdi hemen köftemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremize mercimeklerimizi iyice yıkadım ve güzelce tenceremize alıyorum ve şöyle çok fazla olmamak şartıyla 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu ilave etme amacım mercimeğimizin daha lezzetli pişmesi için. 4 su bardağı da suyumuzu ilave ediyorum. Öncelikle mercimeklerimiz kaynayacak. Ara sıra karıştıracağım ve burada mercimeklerimiz tamamen pişmeyecek arkadaşlar. Diş diş olması gerekiyor mercimeklerimizin. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bıraktık. Bir taraftan da tavamızın altını yakıyorum. Soğanlarımızı incecik doğradık. Kesinlikle robottan çekmiyoruz. Robottan çektiğimiz zaman acı suyu çıktığı için köftelerimiz lezzetli olmayacak. Şöyle birkaç diş dediğim gibi samırsaklarımızı da güzelce üzerine doğradım. Samırsaklarımız da aroma verecek, lezzet verecek. Kesinlikle samırsak kokusu oluşmayacak. 2 çay bardağı zeytinyağımızı da ilave ediyorum. Ve iyice kavrulmasını sağlayacağım. Burada bir püf nokta daha verebilirim arkadaşlar. İçerisine isterseniz daha fazla yarım bardak veya bir bardak zeytinyağı daha ilave edebilirsiniz. Onu da şöyle açıklayayım size. Köftemizi yaparken yağ orantısını bakarak burada sosumuz çok olduğu zaman güzelce ayarlayabiliriz. Kalan sosumuzu da yemeklerde kullanabiliriz. Ben 2 çay bardağı ilave ettim. Durumuna göre bakacağız. Güzelce soğan ve samırsaklarımızı pembeleştiriyorum. Mercimeğimiz de kaynamaya başlayınca altını kısacağız. Mercimeğimiz güzelce pişti arkadaşlar. İçinde şöyle diş diş dediğim gibi kalacak. Çok fazla pişirmiyoruz. Hemen bulgurumuzu ilave ediyorum. Şöyle bir bakacağım. Mercimek köfte yaparken içerisinde dediğim gibi yine eğer su orantısı fazla gelirse bulgur ekliyoruz. Bulgurumuz fazla geliyorsa kaynar su ilave ediyoruz. Ben biraz daha ekleyeceğim. Henüz yeterli gelmedi. Yarım bardak kadar daha ilave edip ocağımızın altını da kapatıyorum. Şöyle bir harmanladıktan sonra kenara alıp güzelce bütünleşmesini bekliyorum. Bu arada soğanlarımız da güzelce pembeleşti. Hemen içerisine salçaları ilave ediyorum.
Güzelce salçalarımızı da iyice kavuracağız kokusu çıkana kadar. Hazır salça olduğu için çok iyi kavurmamız gerekiyor. Daha lezzetli olsun diye. Çiğ kokusu da çıkar. Köftemiz de daha aromalı ve daha lezzetli olur. Güzelce kavuralım. Bu aşamada içerisine çok hafif bir tuz attım yine. Ve güzelce mercimeğimiz, bulgurumuz bütünleşecek. Burada sosumuzu da hazırlamış oluyorum. Dediğim gibi iyice kavuruyoruz. Ve ikisi ılık olduğu zaman geliyorum. Güzelce tepsimize alıyorum mercimekli bulgurumuzu. Elimle de şöyle sıyıracağım tamamen. Şöyle biraz da iç sıcağı hazır çıkmış olur. Şöyle ovalıyorum. Hemen üzerine sosumuzu da ilave ediyorum. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. İyice bütünleşene kadar yoğuracağım. Üzerine karabiber, pul biber, az bir kimyon, tuzumuzu ilave ediyorum. Tuzunuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Nar eşkisi ve limonumuzu da üzerine ilave ediyorum. Biraz da ben nane katacağım arkadaşlar. Siz katmayabilirsiniz. Şöyle hafif bir şey. Ve iyice bütünleşene kadar güzelce yoğuruyorum. Bu arada yoğururken buharlaşıp daha bir koyulaşıp bütünleşecek. Şöyle yaptığımız zaman hemen rahatlıkla oluyor. Ve bütün lezzetler iç içe geçmiş olacak. Ben iyice mercimek köftemizi yoğurup tekrar geliyorum. İyice yoğurdum. Güzelce bütünleşti. Şöyle elimle tekrar açacağım. Maydanoz. Yeşil soğanımızı da ilave ediyorum. Yeşilliklerimizi içerisinde tam ezmeden güzel gözüksün diye şöyle güzelce köftemizin içerisine yeşilliklerimizi de bütünleştiriyoruz. Salça veya yağ dengesi çok olursa kıvamı bozulur diyebilirim. Zeytinyağını, salçayı yani sosu mutlaka iyi ayarlamak gerekiyor. Artı kırmızı mercimek pişirirken biraz tuz atılır lezzetli pişsin diye ve mercimeği yine pişirirken tam pişirmiyoruz. Biraz diş diş kalmasını sağlıyoruz. Ve sunuma geçelim. Bu kadar lezzetli güzel köftemizi hazırladığımıza göre tam da kıvamında oldu. Çok da güzel tuttu arkadaşlar. Garanti veriyorum lezzetine ve tutmasına. Şöyle bir parça elimizde koparıp hemen şekillendiriyoruz. Parmağımla basıyorum şu şekilde. Güzelce servis tabağımıza alıyorum. Birinci sunumumuzu şöyle güzelce dediğim gibi 2 sıra
sıraladım. Hemen şöyle ortasına limonlarımızı da alıyorum. Hemen sunum tabağımıza marulumuzu aldık. Şöyle elimize bir parça köftemizden yine alıp şöyle güzelce yuvarlıyorum ve servis tabağımıza alıyorum. Tam lezzetli, kıvamı yerinde olan mercimek köftemiz hazır. Yine bir videomuzun sonuna geldik. Buradan sevgi ve selamlarımı sunarak 2023'e girmişken sağlıklı, mutlu, umutlu tüm güzellikler sizlerle olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.